Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki iftira davasında yaşananlar tüm dünya tarafından merakla takip ediliyor. 58 yaşındaki oyuncu, Amber Heard'ün Washington Post gazetesinde yayınlanan ev içi şiddet iddiasından dolayı oyunculuk kariyerinin tehlikeye girdiğini belirterek 50 milyon dolar tazminat talep ediyor. Buna karşılık asıl mağdurun kendisi olduğunu söyleyen 35 yaşındaki Heard ise karşı dava açarak 100 milyon dolar tazminat istiyor. Peki gerçekte neler yaşandı, kim haklı, kim yalan söylüyor? 2015 yılında evlenen çift 2 yıl sonra soluğu mahkemede alıp boşandı. Amber Heard, Depp'le evlenmeden önce ismi bilinen ancak üst düzeyde tanınan bir aktris değildi. Kariyerinin yükseliş dönemini DC'de yer alması olarak görürsek, bu dönemin Depp'le evliliğine denk gelmesi dikkat çekici. Nitekim evlenmeden önceki kariyerinin bilinmesi, sonrasında yaşananların anlaşılması bakımından çok önemli. 2017'de Amber Heard bu görselle şiddet gördüğünü söyleyerek evine polis çağırdı ve tutanak tutulmasını sağladı. Ardından da boşanma davası açtı. Sonrasında ise bir takım görüntüler basına sızdırıldı. Sızdırılan görüntülerde Depp alkollüydü, telefon ve bardak fırlattığı görülüyordu. Ancak işin arka planında önemli bir detay vardı. Depp çok yakın bir zamanda annesini kaybetmişti. Tutanakla ilgili basına sızdırılan bu fotoğrafta yine çok konuşuldu. Olay yerine gelen bazı polislerin iddiasına göre Amber Heard'ün yüzündeki izler makyajdı. İlk kez bu şiddet olayının davasında Johnny Depp'in şiddet uygulamadığına kanaat getirildi. Tüm bunlar olurken Johnny Depp başarısız bir Karayip Korsanları 5 filmini çekmiş ve rolü bırakmayı düşünüyordu. Fantastik Canavarlar 2 filminin çekimleri ise tamamlanmıştı. Fakat basına sızdırılan haberlerden ötürü filmin bazı hayranları Depp seriden kovulmazsa filmi izlemeyeceklerini söyleyerek protesto kararı aldı. Sonuç olarak buna bağlı veya değil, serinin ilk filmine göre %20 oranında bir gişe düşüşü yaşandı. Her şeye rağmen J.K. Rowling ve yapımcı Johnny Depp'in kovulmayacağına dair garanti verdi. Bu sırada Washington Post gazetesinde yayımlanan bir makalede Johnny Depp'in adı geçmese de Amber Heard ev içi şiddete maruz kaldığını açıklamıştı. Depp, Fantastik Canavarlar 3 filminin çekimlerine başlamıştı. Ancak bu sürecin ardından J.K. Rowling ve yapımcı Depp'in seriden kovulduğunu açıkladı. Depp tam Fantastik Canavarlardan kovulduğunu öğrendiği zamanlarda da bir darbe daha aldı. Disney, Karayip Korsanları serisinde bir daha yıldız oyuncunun yer alamayacağını açıkladı. Fakat zamanlama o kadar manidardı ki Johnny Depp, Warner Bros. Ve Disney gibi iki büyük şirketten bir anda kovulmuştu. Amber Heard ise o süreçte Elon Musk'la ilişki yaşamaya başladı ve Aquaman filmindeki rolüyle müthiş bir çıkış yakaladı. Bu olayların yaşandığı 2018 yılını düşünürsek, kamuoyu gözünde Depp karısını döven, alkolik ve uyuşturucu bağımlısı bir koca, Amber Heard ise olayın tek mağduru gibi gözüküyordu. Son bir yıla hatta son aylara kadar olayda ve davalarda hiçbir ilerleme kaydedilmiyordu. Bazı davaları Heard, bazılarını Depp kazanıyordu. Ama ne Depp'e ciddi ceza verilebilecek bir karar ne de tamamen aklayacak bir sonuç çıkmıyordu. Peki şimdi ne oldu da durum değişti? Johnny Depp ilk olarak eski eşlerini ve partnerlerini mahkemeye çağırdı. Kendisi hakkında ortaya atılan söylemlerinin yalan olduğunun kanıtlamasını istedi. Winona Ryder dahil olmak üzere partnerleri Depp'in kibar, nazik biri olduğu yönünde mahkemeye ifade verdi. Johnny Depp ardından set arkadaşlarını, son olarak da evde çalışan hizmetlilerin çağrılmasını istedi. Set arkadaşları Ryder'ın söylediklerini yineledi. Evde çalışanların iddiaları ise olayı farklı boyuta taşıdı. Söylenene göre şiddet gören Heard değil Depp'ti. Heard sürekli Depp'i kışkırtmış, sonunda da olayların bu hale gelmesini sağlamıştı. Johnny Depp mahkemede elinin üst kısmının Amber Heard'ün saldırısı sonucu yüzünden kesildiğini gösterdi. Tüm bunların üzerine Johnny Depp eşinin kendisini Cara Delevingne ve Elon Musk'la üçlü bir şekilde aldattığını kanıtlayan görüntüleri, ardından da Amber Heard'ün şiddet uyguladığını kabullenen ses kayıtları mahkemeye sundu. Bundan 4 yıl önce bu olaya bakıldığında Heard haklı görünüyordu. Ancak şu anda ibre Depp'e dönmüş durumda. Bu olayın sonunda kim haklı çıkar henüz bilmiyoruz. Ancak bütün tanıkların ifadelerine bakıldığında acaba Depp söylediklerinde haklı mı diye düşünmüyor değil insan. Bu olaylar çıktıktan sonra Depp hiçbir büyük yapımda rol alamadı. Amber Heard ise aksine şöhretine şöhret kattı. Daha önce adını bile duymayanlar onu bu dava ile tanır oldu. Ancak yaşanan süreç bize bir şeyi tekrar hatırlatıyor. Dava sonuçlanmayana dek birini suçlu veya suçsuz olarak lanse etmek yapılabilecek en büyük yanlışlıklardan biri olacaktır.
Sonunda kim haklı çıkar şimdilik bilinmez ama olayın taraflarından birinin kariyerinin bitme noktasına gelmesi, diğer tarafınsa belki de bütün bunlar sayesinde kariyerinde çağ atlaması oldukça dikkat çeken bir durum.